Bazen tüm samimiyetinizle yaklaşırsınız birine. Onu önemsersiniz, dinlersiniz, destek olursunuz ve beklersiniz. Sadece onun da sizi aynı tutkuyla önceliklendirmesini. Ama ne yaparsanız yapın, hayatlarında asla ilk sırada olamazsınız. İçinizi kemiren o sessiz düşünce gelir oturur yanınıza. Ben bu ilişkide sadece bir seçenek miyim? Bu duygu, birçok insanın derinlerde yaşayıp adını koyamadığı bir sızı. Çünkü kalpten bağlı olduğumuz biri tarafından önemsiz hissedilmek, görünmez kılınmak, sesimiz duyulmazken gülümsemeye zorlanmak. İnsanı içten içe tüketen bir yalnızlıktır. Ve bu yalnızlık, kalabalıkların içinde bile izole hissettirir. Ama size bir şey söylemek istiyorum. Bu döngüden çıkmak mümkün. Sürekli peşinden koşan değil, peşinden gelinmek istenen biri olabilirsiniz. Ve bu dönüşüm, başkalarını değiştirmekle değil, kendinizi yeniden inşa etmekle başlar. Çünkü Stoacı felsefenin de öğrettiği gibi, başkalarının davranışları bizim kontrolümüzde değildir. Ama kendimize verdiğimiz değer, duruşumuz, sınırlarımız. İşte bunlar tamamen bizim elimizdedir. Bu videoda sadece birkaç yüzeysel taktik anlatmayacağım size. Hayatınızda yer verdiğiniz insanların neden sizi geri plana attığını değil, sizin neden kendi hayatınızda merkeze kendinizi almanız gerektiğini konuşacağız. Her biri özenle seçilmiş, psikolojik ve felsefi temellerle işlenmiş 10 kural paylaşacağım. Ama bu kurallar bir liste değil, bir duruşun özeti olacak. Çünkü bu videonun amacı sizi manipüle eden değil, kendine yeten, değerini bilen, güçlü bir birey haline getirmek. Kendinizi kaybettiğiniz ilişkilerden değil, kendinizle yeniden buluştuğunuz bir hayattan söz edeceğiz. Eğer bu sözler sizde bir yerlere dokunduysa, bu videoyu izlerken kendinizle yüzleşmeye hazır olun. Beğeni butonuna tıklayarak daha fazla kişinin bu içsel dönüşüm yolculuğuna adım atmasına destek olabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Çünkü her hafta bu yolculukta size eşlik edecek yeni bir video burada olacak. Hazırsanız başlayalım. İlk adımı birlikte atalım. Gizemli olmanın ve kendini geri çekmenin ardındaki gerçek gücü keşfedeceğiz. Kural 1. Sessizliğinizin içinde bir güç barındırın. Çünkü kendini en çok anlatan, en az merak uyandırır. İnsan zihni bilinmeyene karşı içgüdüsel bir çekim hisseder. Her şeyin açıkça söylendiği, duyguların en ince ayrıntısına kadar sunulduğu ilişkilerde. Gizem hızla kaybolur ve insan, çözülmüş bir bilmeceye duyduğu ilgiyi kaybettiği gibi, size olan merakını da yitirir. Oysa Stoacı filozof Epiktetos'un dediği gibi, konuştuğun şey seni tekrarlar, sustuğun şey seni tanımlar. Çünkü bazı insanlar size sadece söylediklerinizi duyarak değil, siz sustuğunuzda bile kim olduğunuzu anlamaya çalışarak bağlanır. Hayatınızın tüm detaylarını, geçmişte yaşadığınız her travmayı, sizi kıran her anıyı hemen paylaşmak. İçsel bağ kurmak değil, açık hedef haline gelmektir. Çünkü duygularınızı ölçüsüzce sunmak, sizi anlaşılır kılmaz, zamanla kolayca tüketilir kılar. Sizi gerçekten tanımak isteyen biri, gözlerinizde sakladığınız cümleleri okumaya çalışır. Siz anlatmadan anlamak için emek verir. Ve tam da bu yüzden sizi özel kılan şey, açıklamalarınız değil, açıklamadığınız şeylerdir. Marcus Aurelius şöyle der: "Kendi ruhunun içine dön. Orada saklı bir kaynak vardır. Kazdıkça akmaya devam eder." İşte bu yüzden her sohbetinizde bir sessizlik payı bırakın. Her duyguda bir kırılma noktası, her bakışta bir bilinmezlik saklı olsun. Anlatacaklarınızı zamana bırakın. Çünkü bir karakteri değerli kılan, tüm geçmişini anlatması değil, karakterindeki sessiz derinliktir. Bir filozof gibi yaşayın. Hayatınız açık bir kitap olmasın, sayfaları çevrildikçe ağırlaşan bir anlam taşısın. İnsanlar sizi çözdükçe değil, çözemeyip yanınızda kalmak istediklerinde bağ kurarlar. Unutmayın, ilişkilerde güçlü olan, en çok konuşan değil, sessizliği anlamlı kılabilen kişidir. Sizi sevmek isteyen biri, sadece sesinize değil, sustuğunuzda bile size yakın kalmak isteyen biridir. Ve siz her şeyi bir anda anlatmadığınızda, karşınızdaki insanın yüreğinde bir keşif arzusu uyanır. Bu arzu, size olan bağın temelini oluşturur. Bu yüzden bir bilge gibi yaşayın.
Her duygunuzu hemen paylaşmayın. Sizin hakkınızda bilinenler değil, bilinmeyenler güçlü kılsın sizi. Çünkü en çekici insan hala çözülmemiş bir harita gibi olandır. Ve en vazgeçilmez bağ, zamanla kendini ifşa eden ama hiçbir zaman tamamen açılmayan kalpler arasında kurulur. Kural 2. Kolay ulaşılan her şey kolayca unutulur. Vazgeçilmez olmak istiyorsanız, yokluğunuz iz bırakmalı. Bir ilişkide kendinizi ne kadar ortaya koyarsanız, ne kadar erişilebilir, hazır, anlayışlı, affedici olursanız, bir yerden sonra bu fedakarlık hak edilmiş bir ayrıcalık gibi görülmeye başlar. Ve bu noktada sevginiz takdir edilmekten çıkar, alışkanlıkla karışan bir rahatlık haline gelir. Ama şunu unutmayın, insan sahip olduğu şeyin değil, kaybetme ihtimali olanın değerini anlar. Stoacı felsefede bir ilke vardır. Yalnızca senin kontrolünde olan şeyler sana aittir. Ve sizin en büyük gücünüz, kendinizi çekip alabilme iradenizdir. Bunu tehdit etmek için değil, denge kurmak için kullanın. Bir ilişkide varlığınız, sadece fiziksel olarak orada olmanızla değil, duygusal yokluğunuzun hissedilmesiyle de anlaşılır. Bazen bir sessizlik, bir geri adım ya da bir uzaklaşma, sözlerden çok daha etkili olabilir. Çünkü yokluğunuzda kalan boşluk, başkasının hayatında kim olduğunuzu netleştirir. Marcus Aurelius'un şu sözü bu noktada derin bir anlam taşır. Bir şeyin değeri, ona katlandığın çaba ve ondan vazgeçme cesaretinle ölçülür. İlişkilerde her zaman hazırda bekleyen, sürekli ulaşılabilir, her çağrıldığında koşan biri olmak, sizi sevilebilir değil, tüketilebilir biri yapar. Oysa siz bir ihtimal değil, bir fırsat olmalısınız. Kendinize şu soruyu sorun. Ben yokken bu kişi eksik hisseder mi? Cevap hayırsa, bunun nedeni sevginizin eksikliği değil, sınırlarınızın yokluğudur. Çünkü sınırlar, başkalarının size çarpmasını engelleyen duvarlar değildir. Onlar, kendinize verdiğiniz değerin görünür halidir. Bir gün geri çekilin, mesajlara geç dönün. Anlatacak çok şeyiniz olsa da susmayı tercih edin. Ve bakın bakalım, karşınızdaki kişi sizi fark etmeden yaşamaya mı devam ediyor, yoksa varlığınızdaki eksikliği mi arıyor? Vazgeçilmez olmak, sürekli orada olmaktan değil, yokluğunuzun ağırlığını taşıyamayacak kadar değerli hale gelmekten geçer. Unutmayın, bir insan sizi kaybetme ihtimaliyle yüzleştiğinde ilk kez gerçekten gözleri açılır. Ve o an sizin artık sadece orada değil, içlerinde yer ettiğiniz andır. Yani bazen en etkili varlık, bilinçli bir yoklukla inşa edilir. Kural 3. Bazı insanlar vardır. Onlar gülümsemeyince içiniz kararır. Onlar uzaklaşınca sanki eksik bir yanınız kalır. Ve bir süre sonra fark etmeden kendi mutluluğunuzun merkezini onların onayıyla, ilgisiyle, varlığıyla doldurmaya çalışırsınız. Ama işte tam da bu yüzden görünmez olursunuz. Çünkü insanlar kendi ayakları üzerinde duramayanları değil, dimdik dururken bile tebessüm edenleri fark eder. Stoacılar, mutluluğu dış koşullara bağlamanın en büyük bağımlılık olduğuna inanır. Seneca der ki, bağımlı olduğun her şey seni zayıflatır. Hatta mutluluk bile eğer başkasının elindeyse seni köleleştirir. İlişkilerde bir tercih değil, öncelik olmak istiyorsanız, önce kendi iç dünyanızı sağlamlaştırmalısınız. Çünkü insan, mutluluğunu başka birinden beklediğinde, zamanla kendi yaşamının kontrolünü de ona teslim eder. Mutluluk, bir mesajda, bir aramada, bir özledim cümlesinde arandığında bulunmaz. Çünkü bunlar geldiğinde seviniyor, gelmediğinde yıkılıyorsanız, hayatınızı başkasının ruh haline ipotek etmişsiniz demektir. Oysa siz kendi içsel kaynaklarınızla kendinizi değerli ve yeterli hissettiğinizde, bu sizin etrafınızdaki insanlar üzerinde görünmez bir çekim alanı oluşturur. Kimse sizi kurtarmak zorunda hissetmez. Kimse sizi tamamlamaya çalışmaz. Çünkü eksik değilsiniz. Ve bu sizi görünmez bir şekilde güçlü yapar. Kendi mutluluğunuzu inşa etmek sadece kendiniz için değil, başkaları için de bir mıknatıs gibi çalışır. Çünkü huzurlu biri başkasının ruhuna sükûnet getirir. Ve bu da sizin fark edilmenizi sağlar, çaba göstermeden, beklenti yaratmadan. Stoacı düşünceye göre bir insanın en büyük zaferi
kendini tamamlamak için başkasına ihtiyaç duymamasıdır. Çünkü kendi içinde tamam olan biri, bir başkasının hayatında eksik değil, özlenen bir etki bırakır. O yüzden sabah gözlerinizi açtığınızda, gülümsemek için kimseyi beklemeyin. Bir kahve koyun kendinize. En sevdiğiniz müziği açın ve o anı sadece siz olduğunuz için değerli sayın. Çünkü sizi değerli kılan şey, sizi kimlerin sevdiği değil, sizin kendinize ne kadar iyi davrandığınızdır. Ve en vazgeçilmez insanlar, asla kimseye tutunmak zorunda kalmayanlardır. Çünkü onlar, kendi iç huzurunun kaynağıdır. Ve işte bu yüzden, başkalarının da huzur olmak istediği yegane kişidir. Kural 4. İnsan kolay ulaştığı şeye dikkatini vermez. Değerli olmak istiyorsanız, çaba istemelisiniz. İnsan doğası böyledir. Zahmetsizce elde ettiği şeyi hafife alır. Siz ne kadar çok verirseniz, o kadar az kıymet görmeye başlarsınız. Ve bir gün, sizin fedakarlığınızın artık beklenen bir davranışa dönüştüğünü fark edersiniz. Size teşekkür bile edilmez artık. Çünkü zaten hep böyleydiniz. Ama Stoacı felsefede bir kural vardır. Kendi değerini başkalarının ölçüsüz ilgisine değil, kendi içsel tutarlılığına bağla. Kendine değer vermek yalnızca benlik saygısı değil, diğerlerinin sizi ne kadar değerli görmesini belirleyen görünmez bir ölçektir. Bir ilişkide vazgeçilmez olmak istiyorsanız, o ilişkiye bedelsiz bir hizmet değil, karşılıklı bir yatırım alanı gibi yaklaşmalısınız. Hiçbir şey istemeyen biri gibi davranmayın. Hiçbir şeye ihtiyacınız yokmuş gibi görünmeyin. Çünkü insanlar çaba harcamadıkları kişilere değil, emek verdikleri, zaman ayırdıkları ve çabalarının karşılığını gördükleri kişilere bağlanır. Kolay ulaşılabilir olmak, iyi niyetli görünebilir ama uzun vadede sizi sıradanlaştırır. Oysa siz kendinize şu soruyu sormalısınız. Bu insan benim hayatımda yer almak için ne yaptı? Eğer cevabınız hiçbir şey ise, sorun sizde değil, izin verdiğiniz erişimsizliktedir. Aristoteles'in öğrettiği gibi, bilgelik bile zahmetle kazanılır. Bir düşünün, bir kitapta altını çizdiğiniz satırları neden unutmazsınız? Çünkü dikkat vermişsinizdir. Bir şey sizin dikkatinizi ne kadar istiyorsa, siz de ona o kadar kıymet yüklersiniz. İlişkilerde de böyledir. Biri sizin ruhunuza ulaşmak istiyorsa, ona bu yolculuğun kolay olmayacağını göstermelisiniz. Çünkü çabasız gelen sevgi hızla tüketilir. Ama yavaş yavaş kurulan bir bağ, yıllar geçse de silinmez. Siz bir ödül değilsiniz. Ama sizinle bağ kurmak, ödül gibi hissettirmelidir. Ve bu da ancak karşı tarafın bir çaba harcamasıyla mümkündür. O yüzden her mesajı hemen yanıtlamayın. Her buluşmaya evet demeyin. Kendinize, zamanınıza, enerjinize bir etiket koyun. Ama bu etiket parayla ölçülen değil, saygıyla kazanılan bir değerin işareti olsun. Çünkü gerçek değer, maddi değil, manevi bedellerle hissedilir. Ve siz, başkalarının uğruna zaman ve duygu harcadığı biri olduğunuzda, onların gözünde sadece bir insan değil, kaybetmekten korktukları bir kıymet haline gelirsiniz. Kural 5. Birini hayatınızın merkezi yaptığınızda, o kişi sizi kendi çevresinde dönen bir uyduya dönüştürür. İlişkinin başında fark edilmez. Küçük şeylerle başlar. Planlar hep onun saatine göre ayarlanır. Kendi önceliklerinizden vazgeçip onun gününe uyum sağlarsınız. Sonra bir bakarsınız. Kendi hayallerinizi, tutkularınızı, hedeflerinizi onun istekleriyle değiştirmişsiniz. Ve artık kim olduğunuzu hatırlamak bile zorlaşmıştır. İşte bu, birçok insanın fark etmeden girdiği görünmez bir esaret biçimidir. Adı sevgiyle karıştırılır. Ama aslında bu, kendi varlığını bir başkasının hayatına feda etmektir. Ve insan kendini feda ettikçe, başkası için vazgeçilmez değil, yok sayılabilir hale gelir. Stoacılar insanın en büyük sorumluluğunu kendi iç düzenine sadakat olarak görür. Marcus Aurelius şöyle der: "Kendinle uyum içinde yaşarsan, dünya ile de uyum içinde yaşarsın." Bu söz, dışarıya değil, içeriye odaklanmanın değerini anlatır. Çünkü hayatınızın merkezinde başka biri olduğunda, kendi iç uyumunuzu yitirirsiniz ve kendinizden uzaklaşmaya başladığınızda, diğerleri de sizden uzaklaşır. Unutmayın, insanlar birine hayran olduklarında değil, kendi yolunu yürüyen, bağımsız bir ışık yayan insanlara bağlanırlar.
Çünkü kendi ışığına sahip olan biri karanlıkta rehber olur. Ve o kişi bir ilişki yaşadığında karşısındaki kişi onun hayatına katılmış olur. Yerine geçmemiştir. Kendi merkezini kaybeden biri ilişkide fazlalık hisseder. Ama merkezde kendi olan bir insan her ilişkiye anlam ve yön kazandırır. Bu da onu vazgeçilmez yapar. Hayatınızın direksiyonunu bir başkasına verdiğinizde gideceğiniz yön de artık size ait değildir. Ama siz kendi yolunuzu, hedeflerinizi, değerlerinizi koruduğunuzda sizinle yol almak isteyenler size katılır, size hükmetmez. Birini sevmek, onun hayatında olmak istemektir. Ama birini hayatınızın merkezi yapmak, kendi hayatınızı terk etmek demektir. Ve terk ettiğiniz her parça bir gün size yabancılaşır. O yüzden karşınızdaki kişiyi önemseyin ama merkezinize koymayın. Sizi seven biri, zaten sizin merkezde olduğunuzu anladığında size yaklaşır. Çünkü ışığını kendi yakan biri her zaman dikkat çeker. Ve siz kendi merkezinizde kaldıkça, başkaları da sizin çevrenizde dönmeye başlar. Kural 6. Kendini unutan birini kimse hatırlamaz. Önce siz kendinize değer verirseniz, başkaları da sizi ciddiye alır. İlişkilerde en sık düşülen tuzaklardan biri şudur: karşı taraf mutlu olsun diye kendi ihtiyaçlarını bastırmak, kendinizi geri plana atarak anlaşılmayı ummak ve sonra zamanla hiç anlaşılmamak. Çünkü sessizce sustuğunuz her ihtiyaç, görünmezliğe açılan bir kapıdır. Ve insanlar sizi anlamaz değil, siz sustukça anlamaya gerek görmezler. Stoacı filozof Epiktetos, insanın en temel görevini şöyle tanımlar: senin olan tek şey, düşüncelerin, seçimlerin ve eylemlerindir. Onlara iyi sahip çık. Bu demektir ki, bir ilişkide de en temel sorumluluğunuz önce kendinize karşıdır. Kendinize iyi sahip çıkmadığınızda, başkalarının sizi sahiplenmesini bekleyemezsiniz. Çünkü dışarıdan gelen saygı, ancak içeriden gelen netlik ve öz saygının bir yansımasıdır. Sınırlar çizemeyen biri, sonsuz beklentilerin kurbanı olur. Hayır diyemeyen biri, zamanla evetlerinin kıymetini yitirir. Ve kendini feda eden biri, kısa bir süreliğine kahraman gibi görülse de, eninde sonunda göz ardı edilen olur. Peki, ihtiyaçlarınızı önceliklendirmek bencillik midir? Hayır. Aksine, bu en sağlıklı sorumluluk biçimidir. Çünkü siz kendinizi ihmal ettikçe, bir gün kim olduğunuzu unutursunuz. Ve kendi ihtiyaçlarını unutan biri, başkalarının talepleri arasında kendine yabancılaşır. İlişkilerde vazgeçilmez olmak istiyorsanız, önce şu cümleyi benimsemelisiniz: benim ihtiyaçlarım, benim sorumluluğumdur. Bu sorumluluğu kimseye devredemezsiniz. Çünkü mutluluğunuzun sigortası budur. İlişkilerde denge kurmak, karşılıklı fedakarlıkla olur. Ama bu fedakarlık, kendini inkar etmek değildir. Aksine, kendi sınırlarını bilen bir insanın, karşısındakiyle sağlıklı bir bağ kurmasıdır. Seneca'nın dediği gibi, kendine saygı duymayan birinin başkası tarafından saygı görmesi mümkün değildir. Bu yüzden bir ilişkide beklentiniz yalnızca sevilmek değil, saygı duyulmak olmalıdır. Ve bu saygı, öncelikle sizin kendi ihtiyaçlarınıza verdiğiniz önemle başlar. Kendinizi ihmal etmeyin. Ne hissettiğinizi bastırmayın. Zihniniz yorgunsa dinlenin. Kalbiniz kırılmışsa durun. Bunu başkası görsün diye değil, siz kendinize tanık olun diye yapın. Çünkü herkes için iyi olmaya çalışırken kendinize yabancılaştığınız bir noktaya gelirseniz, artık kimsenin sizi gerçekten tanımasına da izin veremezsiniz. Ve unutmayın, gerçekten değerli olan insanlar kendine iyi bakmayı bilenlerdir. Çünkü onlar sadece bir ilişkiyi değil, kendi benliklerini de taşıyabilecek güçtedir. Kural 7. Sürekli oradaysanız yokluğunuzun kıymeti anlaşılmaz. Uzaklık değeri hatırlatır. Bir mesaj gelir, hemen yanıt verirsiniz. Biri sizi çağırır, anında gidersiniz. Sorulmadan anlatırsınız. Beklenmeden verirsiniz. Ve bir süre sonra fark edersiniz ki, siz varsınız ama onlar yok. İlişkilerde sürekli ulaşılabilir olmak, bir süre sonra fark edilmemeye dönüşür. Çünkü insan zihni, alıştığı şeyi aramaz. Ve siz hep hazırda olduğunuzda, varlığınız artık bir ayrıcalık değil, bir beklentiye dönüşür. Oysa Stoacılar, zamanın ve dikkatimizin sınırlı kaynaklar olduğunu vurgular. Marcus Aurelius şöyle der: zamanının ne kadar kıymetli olduğunu hatırla. Başkalarının fikirlerine,
heveslerine, taleplerine harcama. Bu bencillik değildir. Bu yaşam enerjisini doğru yerde kullanmanın bir biçimidir. Çünkü bir ilişkide her an ulaşılabilir olmak, karşınızdaki kişinin sizi özleme ihtimalini ortadan kaldırır. Ve özlenmeyen biri, unutulmaya mahkumdur. İnsanlar sizi aradığında değil, siz ortadan çekildiğinizde hala sizi düşünüyorlarsa, gerçek bağ oradadır. Yokluğunuz konuşuyorsa, siz sessizken bile varsanız, asıl o zaman vazgeçilmezsinizdir. Her zaman orada olan biri, arka plan sesi gibi algılanır. Ama arada bir kaybolan, sonra yeniden beliren bir ses. Dikkat çeker. İşte bu dikkat, ilişkinin iç dinamiğini besler. Ulaşılmaz olun demiyorum. Ama her zaman hazırda bekleyen biri olmayın. Çünkü ihtiyaç duyulan her anda orada olmak, sizi ihtiyaç değil, kolaylık haline getirir. Ve kolaylık, sevilmekten önce unutulur. Bir gün aniden ortadan kaybolun. Kendinize zaman ayırın. O telefona cevap vermeyin. O mesajı bekletin. Ve şunu gözlemleyin. Siz geri çekildiğinizde kimler size doğru adım atıyor? Varlığınızın kıymeti yokluğunuzda ortaya çıkar. Ve siz her zaman müsait olduğunuzda bir süre sonra hiç fark edilmeyen biri olursunuz. Stoacılık, dış dünya karşısında edilgenleşmemeyi öğütler. Ve bu sadece kriz anlarında değil, günlük ilişkilerde de bir sınır bilinciyle yaşanır. O yüzden kendinize ait alanlar oluşturun. Herkese açık olmayın. Her çağrıya koşmayın. Çünkü sizin sınırlarınız başkalarının size nasıl davranacağını belirler. Ve unutmayın, sürekli yanında olanı değil, bir süre kaybolduğunda boşluğu hissedileni özler insan. O kişi siz olun. Kural 8. Sessizliğin ortasında hep siz mi yazıyorsunuz? İlk mesajı hep siz mi atıyorsunuz? Konular tükenmesin diye çırpınan, sohbetin içinde yalnız kalan hep siz misiniz? İşte o zaman durun. Çünkü siz konuşmaya çalıştıkça değil, susmaya başladığınızda kimin gerçekten sizi merak ettiğini görürsünüz. İletişim bir köprü gibidir. Eğer köprünün tek ayağını siz inşa ediyorsanız, diğer taraf bir gün çöküverir. Ve siz neden hep yıkıldığınızı anlamadan aynı köprüyü tekrar tekrar kurmakla meşgul olursunuz. Stoacılık bize şunu öğretir. Dışa gösterilen çaba karşılık bulmuyorsa durmalısın. Çünkü gerçek bağlar sessizliğe rağmen varlığını koruyabilir. İlişkilerde vazgeçilmez olmak istiyorsanız, konuşmak için her seferinde bir neden aramayın. Konuşulması gereken yerde susun ve bekleyin. Siz sustuğunuzda kim sizi sessizliğinizden çekip çıkarıyor? Bu oyun değil, dengedir. Sürekli mesaj atan biri bir süre sonra kendini değersiz hissetmeye başlar. Çünkü varlığınız ancak hatırlatıldığında fark ediliyorsa aslında hiç gerçekten fark edilmemişsinizdir. Bazı insanlar vardır. Siz susunca gerçekten eksilirler. Bazıları ise sizi hiç duymamış bile olabilir. İşte bu ayrımı yapabilmek için bazen sessizliğe izin vermek gerekir. Epiktetos der ki, hiç kimseyi değişmeye zorlayamazsın ama kendi duruşunu seçebilirsin. Sürekli konuşan sizseniz, duruşunuzu değiştirme zamanı gelmiştir. Çünkü siz sustukça, aslında ne kadar konuşulmaya değer biri olduğunuzu ortaya çıkarırsınız. İnsanlar, karşılık görmek istedikleri şeye ilgi gösterir. Siz geri çekildiğinizde, hala size uzanan biri varsa, o kişiyle aranızda bir bağ vardır. Ama siz, her sessizliği bozmak zorunda hissediyorsanız, orada artık bir bağ değil, tek taraflı bir mücadele kalmıştır. İletişimin başlatıcısı olmak değerli olabilir. Ama sürekli siz başlıyorsanız, bu bir değersizlik göstergesine dönüşebilir. O yüzden bir gün mesaj atmayın, aramayın. Sadece bekleyin. Ve şunu sorun kendinize. Sessizliğimde kim beni duyuyor? Çünkü en sağlam bağlar sözlerin değil, sessizlikte bile hissedilen varlığın üzerine kuruludur. Kural 9. Birine fazlasıyla bağlandığınızda ipi onun eline verirsiniz. Ve ip elinizden gittiğinde kontrol de gider. İlişkinin başında duygular yoğun yaşanır. Kalbiniz çarpar, gözleriniz onu arar, zihniniz durmadan onunla dolup taşar. Başta bu güzel bir şey gibi gelir. Ama bir noktadan sonra bu duygu karşılıksız kaldığında size zarar vermeye başlar. Çünkü siz sadece sevmezsiniz artık. Kendinizi o kişide var etmeye başlarsınız. Ve bir gün onun ruh haline göre mutlu ya da mutsuz olduğunuzu fark edersiniz.
İşte bu tehlikeli bir eştir. Çünkü kimliğinizi, değer duygunuzu ve iç huzurunuzu başkasının davranışlarına teslim etmeye başladığınız andır. Stoacı düşünce, duyguları bastırmayı değil, onlarla mesafe kurarak onları anlamayı öğretir. Seneca'nın sözleri bu durumu çok iyi özetler. Tutkuların kölesi olan biri, özgür olduğunu zannetse bile zincirlerini kendi takmıştır. Aşırı duygusal bağlanmak, sadece kalbi değil, mantığı da teslim etmektir. Ve böyle bir teslimiyetin sonunda çoğu zaman karşınızdaki kişi değil, siz kaybedersiniz. İnsanlar kendilerine tümüyle bağlanan kişileri değil, duygularını taşıyabilen, sınır koyabilen kişileri saygıyla karşılar. Çünkü aşırılık, hayranlık değil, boğulmuşluk hissi uyandırır. Birine sevgisiz kalın demiyorum. Ama sevginiz kendi omurgasına sahip olmalı. Kendi sınırlarını bilen bir duygu saygı görür. Ama kimliğini kaybeden bir tutku zamanla değersizleşir. Aşırı bağlanmak sizin beninizi eritmeye başlar. Geriye sadece onun çevresinde dönen, onun ilgisiyle neşelenen, yokluğunda çöken bir siz kalır. Bu ise sizi güçlü değil, bağımlı yapar. Marcus Aurelius şöyle der: "Bir şeyi kaybettiğinde onu kaybettim deme, geri verdim de. Bu dünyada hiçbir şey bizim değil." İşte bu bilgelik, insanın sahip olduğu şeylere değil, kontrol edebildiği duyguya değer vermesi gerektiğini anlatır. Siz birine her şeyinizi verdiğinizde değil, kendinizden ödün vermeden yan yana durabildiğinizde gerçek bağ kurulur. O yüzden duygularınızı gözden geçirin. Sizi büyüten mi, yoksa silen mi? Sizi kendiniz yapan mı, yok eden mi? Eğer bir duygu sizi siz olmaktan uzaklaştırıyorsa, onu sevgi değil, bağımlılık olarak adlandırmalısınız. Unutmayın, sevgi kendi içinde özgürlük barındırır. Ama siz birini kaybetme korkusuyla yaşıyorsanız, onun yanında değil, gölgesinde duruyorsunuzdur. Ve en sağlam ilişkiler, birbirine körü körüne bağlananlar arasında değil, kendi ayakları üzerinde duran iki sağlam ruh arasında kurulur. Kural 10. Değerinizi görmeyen biri için savaşmak, kendi değerinizi inkar etmektir. Bazı vedalar kendinize dönüş yolculuğudur. Bazen çok seversiniz, çabalarsınız, sabredersiniz. Onlar bir gün anlayacak diye beklersiniz. Ama anlamazlar. Çünkü her verdiğiniz şansı bir zayıflık olarak yorumlamışlardır. İşte tam o noktada kendinize şu soruyu sormalısınız: beni göremeyen birine daha ne kadar kendimi göstermeye çalışacağım? Stoacılar, dış dünyanın davranışlarını kontrol edemeyeceğimizi çok net şekilde belirtir. Ama şunu yapabiliriz: kiminle yürümeye değer olduğunu seçebiliriz. Marcus Aurelius şöyle der: "Başkasının ruh haliyle değil, kendi ilkelerinle yaşa." Bu ilke sizi hayatınızın merkezine koyar ve bazen kendinizi merkeze almanın ilk adımı, orada kalmak istemeyenleri geride bırakmaktır. Bir ilişkiyi kurtarmaya çalışmak güzel bir çabadır. Ama yalnızca iki kişi elini uzattığında mümkündür. Siz tek başınıza uzanıyorsanız, bu artık bağ kurmak değil, kendinizden vazgeçmektir. Uzaklaşmak bir düşmanlık değil, öz saygının bir eylemidir. Çünkü sevgi, sessizce yok sayılmayı kaldırmaz. Saygı görmeyen sevgi, zamanla kendine ihanet olur. İnsanlara kendinizi anlatmak zorunda değilsiniz. Kim olduğunuzu anlamayanlar, bir gün ne kaybettiklerini fark ettiklerinde, sizi değil, yokluklarını konuşurlar. Ama siz o gün çoktan kendi yolunuza dönmüş olmalısınız. Çünkü gerçek güç, birini kazanmaya çalışmakta değil, kendi değerinden ödün vermeden geri çekilebilmekte yatar. Bir ilişki sizi sürekli yıpratıyorsa, bir adım atmadan önce neyi kurtardığınıza bakın. Bazen tutunduğunuz şey, artık size hiçbir faydası olmayan bir gölgedir. Unutmayın, hayatınızda neyi bırakırsanız bırakın. Kendinizi bırakmamalısınız. Vazgeçilmez olmak istiyorsanız, önce size değer vermeyen biriyle vedalaşabilecek cesarete sahip olmalısınız. Çünkü bazı insanlar sizi yalnızca kaybettiklerinde fark eder. Ama o noktada dönüp gitmek değil, geri dönmeden gitmek gerekir. Ve stoacılık burada devreye girer. Kendi iç huzurun başkasının ilgisine bağlıysa o zaman özgür değilsindir. Ama birini sevip de onsuz yaşamayı seçebiliyorsan, işte o zaman özgürleşmişsindir.
Bu yüzden uzaklaşmaktan korkmayın. Bazı yollar yalnız yüründüğünde daha çok anlam kazanır. Ve bazen sizi arkasında bırakmak isteyenlere tek bir cevap vermeniz yeterlidir. İyi bak kendine. Çünkü ben artık kendime iyi bakacağım. Artık sadece sevilmek için değil, saygı görmek için de var oluyorsunuz. Bütün bu kurallar, bir başkasının sizi önceliği yapması için değil, sizin kendinizi hayatınızın merkezine almanız için anlatıldı. Çünkü vazgeçilmez olmak, manipülasyonla elde edilen bir pozisyon değil, karakterinize sadık kaldığınızda oluşan doğal bir çekimdir. Gizemli kaldığınızda insanlar sizi çözmek ister. Kaybetme korkusu uyandırdığınızda sizinle bağ kurmak için çabalarlar. Kendi mutluluğunuzu yarattığınızda yanınızda kalmak bir ayrıcalığa dönüşür. Pahalı olduğunuzda değeriniz için emek verirler. Ve siz birini hayatınızın merkezi yapmadığınızda karşı taraf sizi daha çok hayatına almak ister. Sınırlarınızı çizen, ihtiyaçlarını önceleyen, her zaman ulaşılabilir olmayan ve duygularını dizginleyebilen bir insan. Kendi alanına saygı duyar. Ve kim kendine saygı duyarsa, başkaları tarafından da kolayca göz ardı edilemez. Bu videoda anlattığımız her madde bir strateji değil, bir duruştur. Bir oyunun parçası değil, bir öz saygı manifestosudur. Çünkü Stoacılar gibi yaşamak, kendini başkalarına göre şekillendirmek değil, başkalarının sizi değiştirmesine izin vermeden kendin kalabilmektir. Siz artık onay bekleyen değil, onay gerektirmeyen bir zihin hali inşa ediyorsunuz. Bu fark, sizi herkesin gözünde değil, doğru insanların gözünde vazgeçilmez kılar. Belki şu an, bu kuralların bazılarını uygulamanın zor olduğunu düşünüyorsunuz. Ama unutmayın, zor olan şeyler zaten herkesi farklılaştırır. Kolay elde edilen değil, sabırla kurulan sağlam duruşlar gerçek saygının temelidir. Eğer siz de hayatınız boyunca neden hep ben çabalıyorum diye düşündüyseniz, bu video tam da sizin içsel dönüşümünüz için hazırlanmış olabilir. Ve artık sevilmek için kendinizi parçalamaya değil, saygı görmek için kendinize sahip çıkmaya başlama zamanı geldi. Bu video sizin için bir dönüm noktasıysa beğenerek daha fazla kişinin de bu farkındalığa ulaşmasına destek olabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Her hafta benzer içeriklerle bu yolculukta birlikte yürüyoruz. Dilerseniz katıl butonuyla topluluğumuza destek verebilir, özel içeriklere ve yakın etkileşime erişebilirsiniz. Şimdi yorumlara sadece bir cümle bırakmanızı istiyorum. Artık kendimi ikinci plana atmayacağım. Bu bir yorum değil, kendinize verdiğiniz bir söz olacak. Çünkü bazı sözler yüksek sesle değil, kararlılıkla fısıldanır ve hayat en çok o sözleri duyar.